Evvel zaman içinde, bir ülkede, büyük bir sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Ancak bu kraliçe hiç mutlu değilmiş. Çünkü tek isteği bembeyaz tenli, kırmızı dudaklı, güzel bir kızının olmasıymış. Bir gün, yağan karı seyrettiği odasında dikiş dikerken eline iğne batmış ve parmağı kanamış. Kraliçe de bunun üstüne bir dilek dilemiş. Ve aylar sonra dileği gerçek olmuş. Bembeyaz tenli, kırmızı dudaklı, güzeller güzeli bir kızı olmuş. Çok mutlu olmuşlar. Ancak o mutlulukları fazla sürmemiş. Çünkü kraliçe çok geçmeden hastalanmış ve iyileşememiş. Ardından hayata veda etmiş. Karısı ölen kral çok üzülmüş. Ancak hem yalnız kalmamak için hem de kızına annelik yapması için bir süre sonra tekrar evlenmiş. Yeni kraliçe sık sık odasındaki aynanın yanına gider ve aynaya "Ayna ayna, söyle bakalım var mı benden daha güzeli bu dünyada?" diye sorarmış. Ayna da ona "Hayır kraliçem, bu dünyada en güzel sizsiniz." diye cevap verirmiş. Bir süre sonra kötü kalpli yeni kraliçe ülkede karışıklığa sebep olmuş. Bu yüzden kral da şehre inip sorunları çözmek için saraydan ayrılmış. Aradan aylar, biraz da yıllar geçmiş ve Pamuk Prenses büyümüş, güzelleşmiş. Artık çok güzel bir genç kız oluvermiş. Bunun farkına varan kötü kalpli kraliçe geçmiş aynanın karşısına ve yine aynı soruyu sormuş. "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" Bu soru üzerine yine hayır cevabını bekleyen kötü kalpli kraliçe çok bozulmuş. Çünkü ayna, "Var kraliçem, Pamuk Prenses sizden daha güzel." demiş. Kötü kalpli kraliçe bu durumu çözmek için plan yapmış. En güvendiği muhafızını yanına çağırmış ve ona "Bana Pamuk Prenses'in kalbini getireceksin." demiş. Muhafızlar Pamuk Prenses'i bahçeden alıp kraliçenin odasına götürmüşler. Pamuk Prenses kötü kalpli kraliçenin yanına gelmiş ve kraliçe de ona "Sarayda çok sıkılmışsındır. Hadi biraz ormanda dolaş. Sana en güvenilir muhafızımız eşlik edecek, korkma." demiş. Bunun üstüne Pamuk Prenses de kabul etmiş ve muhafızla birlikte yola çıkmışlar. Pamuk Prenses ormanda dolaşıp temiz hava alırken bir anda yaralı bir kuşun yere düştüğünü görmüş. Hemen kuşun yanına gitmiş. Onu eline alıp iyileştirmeye çalışmış. Tam o sırada kötü kalpli kraliçenin muhafızı eline aldığı bıçağıyla Pamuk Prenses'i öldürecekmiş ki... Pamuk Prenses'in çok iyi bir kız olduğunu fark edip onu öldürmekten vazgeçmiş. Sonra yanına gidip, "Pamuk Prenses, sen çok iyi kalpli birisin. Aslında seni öldürüp kalbini kötü kalpli kraliçeye götürecektim ama bunu yapamadım. Sen burada kal artık, saraya dönme olur mu? Yoksa kraliçe ikimizi de öldürür." demiş. Bütün bu olanlardan sonra çok üzülen Pamuk Prenses bulduğu bir ağacın altına oturmuş ve başlamış ağlamaya. Ağladığı ağacın altında da uyuyakalmış ve sonra sabah olmuş. Sabah olunca uyanmış. Uyandığında etrafında bir sürü kuş görmüş. Kuşları takip etmeye başlamış. Kuşları takip eden Pamuk Prenses ormanın içinden geçmiş. Ormanın içinden geçerek gittiği yolun sonunda bir ev görmüş Pamuk Prenses. Kuşlar onu buraya getirmiş. Prenses eve yaklaşmış ve incelemeye başlamış. Bu ev ne kadar da değişik diye düşünmüş. Küçük kapıları ve küçücük pencereleri varmış. Acaba kim yaşıyor bu evde diye düşünmüş. Derken Pamuk Prenses evin içine girmiş ancak evde kimseler yokmuş. Evin çok dağınık ve pis olduğunu gören Pamuk Prenses evi temizlemeye başlamış. Evi temizlerken yatak odasına girdiğinde yatakların da çok küçük olduğunu fark etmiş. Çok şaşkınmış. Temizlik işi bittikten sonra
Karnı acıkan Pamuk Prenses başlamış güzel güzel yemekler yapmaya. Sonra yaptığı çorbadan içmiş, karnını bir güzel doyurmuş. Daha sonra uykusu gelmiş Pamuk Prenses'in. Çünkü çok yorulmuş. Yatak odasındaki küçük yatakları birleştirip yatmış ve oracıkta uyuyakalmış. O sırada 7 cüceler de evlerine doğru şarkı söyleye söyleye yürüyorlarmış. Biz tam 7 cüceyiz, 14 kollu bir deviz. Cüceler evlerine girdiklerinde gördüklerine inanamamışlar. Çünkü evleri tertemiz olmuş. İçlerinden biri, "Evimizi böyle güzel kim temizledi? Mis gibi de yemek kokusu var," demiş. Bilgin cüce hemen atılmış. "Bunu kim yaptıysa çok iyi biri olmalı. Yoksa evi temizlemez, yemek de yapmazdı," demiş. Bunun üzerine uykucu, "En iyisi önce uyuyalım. Sonra ne yapacağımıza bakarız." Birlikte odalarına girmişler. Bir de bakmışlar ki çok güzel, prenses gibi bir kız yataklarında uyuyormuş. Kızın yanına yaklaşmışlar. Bu seslerin üzerine Pamuk Prenses hemen uyanıvermiş. "Ne olur bana kızmayın, çok yorgundum, biraz uyumak istedim," demiş. Sonra da başından geçenleri tek tek anlatmış. Başından geçenleri duyan cüceler çok üzülmüş. Pamuk Prenses'i de çok sevmişler. Sonra cüceler kendilerini tanıtmışlar. Uykucu, bilgin, sakar, çekingen, doktor, mutluluk ve meraklı. Ertesi gün 7 cüceler işe gitmek için hazırlanmışlar ve Pamuk Prenses de hepsini teker teker öperek işe uğurlamış. En son bilgin evden çıkarken Pamuk Prenses'i kapıyı kimseye açmaması konusunda uyarmış. Pamuk Prenses bunu kabul etmiş ve bilgini de uğurlamış. Günlerden bir gün yine kötü kalpli kraliçe kendinden emin bir şekilde aynanın karşısına geçmiş ve "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada?" demiş. Artık Pamuk Prenses'in olmadığını düşünen kötü kalpli kraliçe en güzelin kendisi olduğundan eminmiş. Ancak ayna şöyle cevap vermiş. "Var efendim, 7 cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel," demiş. Bunun üzerine kraliçe çok sinirlenmiş. Muhafızının onu kandırdığını anlamış. Kraliçe prensesten kendi elleriyle kurtulmayı planlamış ve yaşlı bir kadın kılığına girip Pamuk Prenses'in yaşadığı evi bulmuş. Sonra kapıyı çalmış. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Acaba bana biraz yemek verebilir misin yavrum? Demiş. Pamuk Prenses de camdan bakmış. Gelen yaşlı bir kadınmış. Ondan zarar gelmeyeceğini düşünüp kapıyı açmış ve kadını içeriye almış. Sonra pişirdiği çorbadan yaşlı kadına ikram etmiş. Kadın da "Benim sana verecek param yok güzel kızım. Ama sana bu elmalardan vermek istiyorum. Lütfen kabul et. Tadı da çok lezzetlidir," demiş. Elmaları çok beğenen Pamuk Prenses de bir elmayı eline almış ve ardından da bir ısırık almış elmadan. Ancak elmadan ısırdığı anda bayılmış ve yere düşmüş. Bunu gören kötü kalpli kraliçe de oradan hemen kaçmış. Akşam vakti gelince işleri biten cüceler evlerine gelmişler. Yerde yatan Pamuk Prenses'i görünce çok üzülmüşler. Prensesin yanında bir elma görmüşler. O anda bilgin neler olduğunu anlamış. "Bu zehirli bir elma. Pamuk Prenses bundan ısırmış. Bu kesin kötü kalpli kraliçenin işi," demiş. Daha sonra Pamuk Prenses'i cam bir fanusun içinde herkes bu güzel kızı görsün diye bahçelerine koymuşlar. Cüceler çok ağlamış. Cüceler prensesi bahçelerine koyduğu sırada bir prens ormanın derinliklerinde geziye çıkmış ve etrafına bakınmaktaymış. Bir anda üstüne gelen birkaç kuşu görmüş. Bu kuşlar öterek sanki bir şeyler anlatmak istiyorlar gibiymiş. Ve prens kuşları takip etmeye başlamış. Kuşların peşinde uzun bir yol yürüyen prens, 7 cücelerin evinin bahçesine gelmiş. Kuşlar onu Pamuk Prenses'e getirmiş. Cam fanusun içinde Pamuk Prenses'i gören prens, ona ne olduğunu sormuş. Bunun üzerine cüceler olanları anlatmış. Olanları duyan prens, koşmuş ormanın içine. Ormana gelen prens,
Pamuk Prensesi derin uykusundan uyandırmak için ormandan topladığı otlarla bir iksir hazırlamış. Prens hazırladığı iksiri getirmiş ve sonra camdan tabutun içinde yatan Pamuk Prenses'e içirmiş. Pamuk Prenses bir anda uyanmış. Prensesin uyanmasına cüceler de prens de çok sevinmiş. Uyandıktan sonra başından geçen her şeyi prens ve kral babasına anlatmış Pamuk Prenses. Sonra kral babası kraliçeyi sarayından kovmuş. Sonra Pamuk Prensesle prens evlenmişler. Sonra da çok mutlu olmuşlar.